Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Allah'ın kılıcı olarak bilinen Halid bin Velid'den bahsedeceğiz. Halid bin Velid, 583 ile 587 yılları arasında Mekke'de doğmuş ve Kureyş'in seçkin bir ailesine mensup olmuştur. Genç yaşta askeri eğitim almış, savaşçı bir kimlik kazanmıştır. O dönemde Arap Yarımadası'nın en güçlü kabilesi olan Kureyş'in ileri gelenlerinden birisi olarak, küçük yaşlardan itibaren savaşçı kimliğiyle tanınmıştır. Halid, özellikle süvari birlikleriyle dikkat çekmiş ve askeri stratejiler konusundaki yeteneğiyle de öne çıkmıştır. İslam'ın ilk yıllarında Halid, Kureyş'in İslam'a karşı olan direncinin başında yer almış ve İslam'a karşı savaşan önemli bir figür haline gelmiştir. Uhud Savaşı'nda Kureyş ordusunun komutanı olarak yer almış ve savaşın seyrini değiştiren stratejik hamleler yapmıştır. Aynı zamanda Hendek Savaşı'nda da Kureyş ordusunun önemli komutanlarından birisiydi. Ancak Halid'in yaşamındaki dönüm noktası Hudeybiye Antlaşması sırasında yaşanmıştır. Hudeybiye'de Hz. Peygamber'in İslam'a davetinin etkisiyle Halid, İslam'a duyduğu ilgi nedeniyle bir dönüm noktası yaşamıştır. İslam'a karşı olan sert tutumunu değiştirmiş, İslam'a katılmaya karar vermiştir. Müslüman olduktan sonra Halid bin Velid, İslam ordusunun en önemli komutanlarından birisi haline gelmiştir. Mu'te Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla büyük ün kazanmış ve Seyfullah, Allah'ın kılıcı, unvanını almıştır. Bu unvan, onun askeri dehasını ve İslam için yaptığı fedakarlıkları simgeliyordu. Mu'te'deki zaferi, İslam'ın Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferlerden birisi olarak kaydedilmiştir. Mekke'nin fethiyle birlikte Halid, İslam'ın yayılmasında kritik bir rol oynamış ve şehirlerin fethi için liderlik etmiştir. Halid'in en önemli askeri başarılarından birisi de Suriye'ye gerçekleştirdiği fetihler sırasında elde edilmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun Suriye'deki topraklarını fethederek büyük bir zafer kazanmış ve Ecnadeyn Savaşı'nda Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu zafer, İslam'ın Orta Doğu'daki etkisini arttırmış ve Halid bin Velid'i, İslam tarihinin en büyük komutanlarından biri olarak tarihe kazandırmıştır. Yemame Savaşı'nda Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların karşılaştığı mürtetlere karşı mücadele etti ve büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İslam ordusu Suriye, Irak ve diğer bölgelerdeki fetihlerini hızla sürdürdü. Halid bin Velid, büyük bir strateji dehası ve askeri liderlik özellikleriyle bilinir, birçok cephede zaferler kazanarak İslam'ın Orta Doğu'daki genişlemesinde kritik bir figür haline gelmiştir. Son yıllarında, Halid bin Velid hastalık nedeniyle savaşlarda yer alamasa da, İslam tarihinde askeri başarıları, liderlik becerileri ve cesaretiyle önemli bir figür olarak anılmaya devam etmiştir. Suriye'deki savaşlar sırasında bir yaralanma geçirdiği dönemde, son sözlerinden birisi "Ben birçok savaşa katıldım. Hiçbir savaşta öldürülmedim. Ama şimdi yatağımda ölüyorum" şeklindedir. Bu söz, onun hayatındaki olağanüstü cesareti ve askeri başarılarını simgeler. Sonuç olarak, Halid bin Velid, sadece İslam ordusunun değil, dünya tarihinin en büyük komutanlarından birisi olarak kabul edilir. İslam'ın ilk yıllarındaki fetihlerinde, hem askeri dehası hem de liderlik özellikleriyle önemli bir rol üstlenmiş. Arap Yarımadası'ndan Orta Doğu'ya kadar birçok bölgenin İslam'a kazandırılmasına büyük katkı sağlamıştır.